Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Kasım ayına ait tüketici güveni tarihin en düşük seviyesine gerileyerek 71,1 puan seviyesine gerilerken böylece endeksin verilerin tutulmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada yükselen enflasyon veya fiyat artışlarıyla sonuçları ekonomik sıkıntıların olduğu kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerdeki fiyat artışının yatırım, üretim, istihdamı etkileyeceğini, tam aksine kurdaki rekabet gücünün yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açacağını söyledi. Geçmişte enflasyon sorunu bulunmayan ülkelerin ortak özelliği cari açık vermemeleri olduğunun altını çizerken ancak ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiçbir sözüne katılmadığımı belirtmek isterim. Çünkü dünyanın faiz artırımına gittiği ve enflasyon olgusunun yerleştiği bir ortamda tek faizi indiren ülke olmamız reel faiz getirilerini azaltmakta ve bunun sonucunda Türkiye yüksek kurla karşı karşıya kalıyor. Bu eğilimin de devam edeceğini düşünmüyorum. Daha önceden de söylediğim gibi Merkez Bankası faiz artırmadığı sürece kurdaki düşüş beklentim yok. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1,05'lik değer kazanımı ile 1755 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 24,2 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %4,11 ile orman, kağıt, basım olurken en çok gerileyen sektör ise %1 ile iletişim sektörü oldu. Yurt içerisinde veri akışı sakin olurken kurda 11,73 seviyesiyle yeni rekor test edilirken bugün gün içerisinde 12 Türk lirasıyla yeni tarihi rekor seviyesini kırmış olduk. Borsa İstanbul 100 endeksi küresel borsalara paralel bir şekilde yükseliş eğilimini sürdürürken 1720 seviyesi bugün bizim için belirleyici bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde alımların devam edilebileceği gibi bu seviyenin altına inersek de satışların ön plana çıkacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan konut satışları beklentilerin üzerinde 6,34 milyon adet olarak gerçekleşirken konut satışları Şubat 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yeni dönemde Fed Başkanlığı için tekrardan Jerome Powell'ı düşündüğünü söyledi. Başkan Biden hızla yükselen tüketici fiyatları ile mücadele ve istihdam için yardım ellerinin tüm araçlarını kullanma sözü verdi. Powell ise yaptığı açıklamalarda ekonomide son yılların en hızlı büyümesinin yaşandığını, buna karşılık enflasyonda yükseliş eğilimlerinin devam ettiğini ifade ederken enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik yapacaklarının da altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen enflasyon konusunda endişelenilmesi gerektiğini belirtirken gıda almak için mağazaya giden veya araçların depolarını doldurmak isteyen Amerikalıların çoğunun enflasyonun ulaştığı seviyelerden endişe duyduklarını dile getirirken ayrıca Janet Yellen daha fazla Amerikalılarının işlerine dönmeleri, tüketici talebinin hizmetlere yönelmesi ve tedarik zinciri sorunlarının azalması ile birlikte gelecek yılın ikinci yarısında düşmesini beklediğini söyledi.
Bu açıklamaların ardından Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri %1,63 seviyesine kadar yükselirken dolar endeksi bizim kısa vadede kritik olarak gördüğüm 96,20 direncinin üzerine çıkmış durumda. Bu seviyenin üzerinde kalabilirse 98 seviyesine doğru yeni bir yükseliş başlayabilir. Ons altın fiyatlarında dolar güçlendikçe beklediğim geri çekilme yaşanıyor. Daha önce de söylediğim gibi Fed'in tapering ve faiz artırımına gittiği noktada ons altındaki yükselişler bizler için satış fırsatı yaratmayı sürdürecek. Ons altındaki düşüş beklentimi devam ettirirken Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü karışık bir seyirde kapattı. Büyüme tarafından gelen pozitif mesajlara baktığımızda ise enflasyon tarafındaki endişelerin artması Amerika Birleşik Devletleri endekslerinin karışık seyretmesine neden oluyor. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde tüketici güveni beklentilerin altında 7 puan gerçekleşirken Nisan 2021 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın pandemi acılı programı çerçevesinde varlık alımlarının planladığı gibi Mart ayında bitmesi gerektiğini söylerken pandemi acil varlık alım programının esnekliğinin de Avrupa Merkez Bankası'nın bir diğer varlık alım programı olan APP'ye transfer edildiğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın APP çevresinde net varlık alımlarının artırmayı değerlendirdiğini vurguladı. Euro-dolar paritesinde dolar endeksinin yükselmesine paralel olarak düşüş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Paritede yükselişler satış fırsatı olarak algılanabilirken Euro Türk Lirası tarafında ise her gün yeni rekorlar kırılırken bu yükseliş eğiliminin de devam edeceğini söyleyebilirim. Avrupa borsaları günü karışık bir seyirde kapatırken koronavirüs vakalarındaki artışa, bazı ülkelerin salgın nedeniyle yeniden çeşitli kısıtlamalara karar alması ve enflasyonun endişelerine odaklandığını da söyleyebilirim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda dün yeni Fed Başkanı için Powell'ın adının ön plana çıkması yönündeki açıklamalarla birlikte ayrıca kabine toplantısı sonrasında yurt içerisinde faizlerde aşağı yönlü beklentinin devam ediyor olmasıyla birlikte yeni tarihi zirve olarak 11,47 Türk Lirası seviyesini test ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte 12 Türk Lirası'nda test ettik. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin fakat küresel olarak güçlü dolar beklentisinin devam etmesini bekliyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 12 Türk Lirası ve 12,65 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11 Türk Lirası ve 10,70 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise güçlenen dolar ile birlikte gerileyen pariteye rağmen Türk Lirası'ndaki değer kaybının özellikle kabine toplantısı sonrasında güçlü faizleri aşağı çekme beklentisinin yükselmesiyle yükselişin yeni zirve olan 13 Türk Lirası'nın üstünü test ettiğini gördük. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin ama Avrupa'da Kasım ayı imalat ve hizmet PMI verilerinde yakından takip ediyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 14 Türk Lirası
ve 14,25 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13 Türk Lirası ve 12,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.